Ters Yüz animasyon filminin ikincisi çıkmış da biz fragman incelemesi yapmaz mıyız dostlarım? Riley'nin zihninden canlı bildiriyorum. Biraz ses çıkarın. İlk sahnede birinci filmden hatırladığımız duyguları görüyoruz ve dostumuz Riley'nin buz hokey maçından küçük bir kare görüyoruz. Ve ardındaki sahnelerden bizim küçük Riley'mizin artık küçük minik bir kız olmadığını, yavaş yavaş genç bir hanımefendiye dönüştüğünü görüyoruz. Ve tabi her insanın karşılaşacağı gibi diş problemleriyle de karşılaşıyor ve dişlerini de yapmak için doktora gidiyor. Tabi o sırada şöyle de bir olay da anlatmak istiyorum sizlere. Genelde diş teli takmış pek çok insan nedense kendi diş tellerini biraz daha kötü görüyor ve bu insanlara eksi bir özgüven olarak yansıyor ki büyük ihtimalle bu yapımda da Riley'nin diş telleriyle ilgili bazı problemlerini biz göreceğiz normal olarak. Ardından kaygıyı görüyoruz. Duygu. Çok üzgünüm. İyi bir izini bırakmak istedik. Kaygı gerçekten de kaç yaşına gelirsek gelelim yeni duygular arasında değilse bile her zaman içimizde olan bir duygu. Özellikle yıllar geçtikten sonra bile sürekli bizi saran bir duygu. Yani gelecek kaygısı, iş kaygısı, toplum içindeki kaygı, hayat içindeki kaygı derken resmen kaygı altında resmen boğuluyoruz. Ve ardından kıskançlığı görüyoruz. Ne güzelmiş. Rüyanda görürsün. Biliyorsunuz ki kiminin boynu, kiminin kaşının gözünü, kiminin parasını, kiminin de hayatını ve hatta kiminin ise becerilerini kıskanırız. Yani kıskançlık hepimizin içerisinde bir duygu ve bu yeni karakterin kim bilir Riley'e hatta bu ikinci filme ne katacağını hep beraber göreceğiz. Ve bıkkınlıktan bahsetmiyorum bile. Bazen hayattan bıkıyoruz, bazen işten bıkıyoruz, bazen yediğimiz yemekten, bazen uyuduğumuz yerden, hatta bazen abonelerimizin yaptığı bazı kötü yorumlardan da bıkıyoruz ama olsun, o işin en azından biraz daha cafcaflı tarafı. Ama en çok gerçekten hayata karşılaştığımız duygu utanç. Ne koca dostum. İşte bu da utanç. Kumanda. Avuçların ne kadar terliymiş tatlım. Birinden bir şey isterken utanırız, birine bakarken utanırız, biri bize bakarken utanır, yolda geçerken, evde otururken, hatta bazen sosyal medyadan biri adına bile utanırız ki burada cringe'lik denir, hepiniz biliyorsunuz. Ve bu yapımda büyük ihtimalle Riley yeni okul, yeni sınıf, yeni hayat, yeni beden ve özellikle ergenliğin gelmesiyle birlikte o büyük baskıyı kendi üzerinde hissedecek ve hepimizin o geçiş döneminde yaşadığı problemleri Ters Yüz animasyonu çok güzel bir şekilde bize yine gösterecek. Ve ardından diğer duygularım bizim ilk filmdeki duyguları bastırdığını, yani bir yere hapsettiğini görüyoruz. Bu hayatımızın içinde daima yaşanan şeyler dostlarım. Nasıl diye sorduğunuza eminim. Çünkü yıllar geçtikçe, insanlar değiştikçe ve daima insanlar büyüdükçe bazı duygularını istemsiz bir şekilde baskılarlar. Kendim için anlatmam gerekirse benim için genelde bu güven duygusu veya bazen insan boş konuştuğu zaman İçindeki o rahatlık duygusunu da baskılayabiliyor hayatın içerisinde bazı dönemler. O yüzden o insandan insana, dönemden döneme ve yaştan yaşa değişiyor dostlarım. Ve özellikle daha yeni ergenliğe girmiş insanların bir de anneleri ve babalarının o yaşadığı stres, o yaşadığı sorumluluk ve o ne yapacaklarını bilmemeleri gerçekten de çok kötü bir şey. Çünkü dostlarım, ne kadar anne ve babaların her şeyin bildiğine, her şeyin en doğrusunu yaptığına inansak da şöyle bir şey de var ki onlar da hayatın içerisine daha yeni başlamış ve hepimiz gibi bu hayatın içinden geçen kişiler. Yani bazen bazı şeyler onlar için daha yeni ve alışılası ve zamanla oturtması gereken şeyler olduğunu biz de bir zaman sonra anlıyor ve görüyoruz. Ve son olarak da iğneleme ile karşılaşıyorlar. İğnelemeyi de bazen hiç sevmediğimiz insanları ya da bir toplumun içerisindeki bazen dile getirmek istediğimiz şeyleri bazı kelimeleri kullanaraktan yaptığımız bir eylemdir. Hepiniz bilirsiniz eminim. Ama her şeyden önce bu animasyon filmi gümbür gümbür geliyor gibi bence. Yani pek çok animasyon filmi için bu kadar heyecanlanmam ama Ters Yüz animasyon filmini emin olun canı gönülden bekliyorum ve biliyorum ki siz de en az benim beklediğim kadar bekliyorsunuz. O yüzden bu animasyon filmi hakkındaki düşüncelerinizi altta yazmayı unutmayın. Bir sonraki gün ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.